Hiç fark ettin mi? Bazı insanlar sanki gizli bir enerji kaynağına bağlıymış gibi yaşıyorlar. Sabah 6'da kalkıyorlar, akşam 10'a kadar verimli kalıyorlar. Üstelik yorgun görünmüyorlar bile. Sen ise öğleden sonra 3'te çoktan bitkin düşmüşsün. Kahve üstüne kahve içiyorsun ama hiçbiri işe yaramıyor. Peki onların sırrı ne? Daha iyi genler mi? Daha az sorumluluk mu? Hayır. Onlar sadece enerji ekonomisinin temel kurallarını çözmüşler. Ve bugün sana o kuralları açacağım. Ama önce şunu söylemeliyim. Bu sıradan bir motivasyon konuşması olmayacak. Sadece pozitif düşün, her şey düzelir gibi boş sözler duymayacaksın. Çünkü gerçek hayat öyle çalışmıyor. Gerçek hayatta enerji bir kaynaktır. Sınırlıdır. Ve her gün, her saat sen farkında olsan da olmasan da bu kaynak tüketiliyor. Soru şu: kim tarafından tüketiliyor? Sen mi yoksa başkaları mı? Enerji vampirleri fark etmediğin gizli düşmanlardır. Harvard'da yapılan bir araştırmaya göre insanların günlük enerjilerinin yaklaşık %60'ı başkalarının duygu ve beklentilerini yönetmeye harcanıyor. Bunu bir düşün. Senin gününün yarısından fazlası aslında senin için değil, başkaları için geçiyor. Bu nasıl oluyor? Çok basit. Sabah işe geliyorsun, meslektaşın zaten suratsız. Günaydın diyorsun, homurdanıyor. O an, farkında olmadan senin zihnin ona enerji aktarmaya başlıyor. Acaba bir şey mi yaptım? Neden bu kadar asık suratlı? Tebrikler, gününün ilk %10'unu çöpe attın. Öğle vakti. Patron toplantıda sert konuştu. Kendine almadın ama yine de bir rahatsızlık var içinde. Acaba bana mı demek istedi? Yine %15 gitti. Akşam eve geldin. Eşin veya ailenden biri kötü bir gün geçirmiş. Senin sorunların, yorgunluğun, hayallerin bir kenara. Şimdi onun duygusal çöplüğü olmak zorundasın. Gece yatağa yattığında ne kaldı sana? Belki %20 ve bu %20 ile yarın sabah tekrar başlayacaksın. Enerjisi yüksek insanlar bu oyunu görmüşler ve oyunu değiştirmişler. Onlar şunu anlamışlar: her enerji kaybı bir seçimdir. Sen farkında olmasan bile birileri senin enerjini kullanma izni istiyor ve sen evet diyorsun. Peki ya hayır deseydin? İyi. Sır. Duygusal sığınaklarını koru. Viktor Frankl, Nazi toplama kamplarında hayatta kalanların ortak özelliğini incelerken şunu keşfetti: en dayanıklı olanlar, dış dünya ne kadar kaotik olursa olsun, içlerinde kimsenin dokunamayacağı küçük bir alan yaratabilen insanlardı. Bir hatıra, bir hayal, bir inanç. Orası sadece onlarındı. Bu sadece aşırı durumlarda geçerli değil. Her gün, her an senin de böyle bir sığınağa ihtiyacın var. Enerjisi yüksek insanlar bu sığınakları bilinçli olarak yaratırlar ve korurlar. Ben buna kutsal zaman blokları diyorum. Günde en az 30 dakika, kimsenin, hiçbir şeyin müdahale edemeyeceği zaman telefon kapalı. Bildirimler susturulmuş, kapı kilitli. Bu süre sadece senindir. Ne yapacağın önemli değil. Kitap okuyabilirsin, müzik dinleyebilirsin, sadece pencereden dışarı bakabilirsin. Önemli olan şu: bu zaman senin enerji üretim merkezin. Çoğu insan bunu bencillik olarak görür. Ailem var, işim var, nasıl 30 dakika kendime ayırırım diye düşünürsün. Ama şunu sor kendine: eğer telefonunun şarjı %5'e düştüğünde onu prize takmak için her şeyi bırakabiliyorsan, neden kendi pil seviyenin %0'a düşmesini bekliyorsun? İlginç sır. Hayır kelimesi senin süper gücündür. Warren Buffett, dünyanın en zengin insanlarından biri olmasının sırrını soranlara şöyle cevap vermiş: başarılı insanlar ile çok başarılı insanlar arasındaki fark şudur: çok başarılı insanlar neredeyse her şeye hayır der. Bu çok güçlü bir cümle. Çünkü biz tam tersini öğretildik. Evet diyenler başarılı olur dediler. Hayır diyenler fırsatları kaçırır dediler. Ama gerçek şu: her evet başka bir şeye hayır demektir. O toplantıya evet dediğinde çocuğunun maçını izlemeye hayır diyorsun. O fazla mesaiye evet dediğinde akşam spor yapmaya hayır diyorsun. O toksik arkadaşınla buluşmaya evet dediğinde kendi huzuruna hayır diyorsun. Enerjisi yüksek insanlar şunu biliyorlar:
Zamanın ve enerjin sonlu. Her evet bir yatırımdır ve her yatırımın geri dönüşü vardır. Bazı yatırımlar seni büyütür, bazıları seni eritir. Şimdi son bir hafta boyunca evet dediğin her şeyi düşün. Kaçı gerçekten senin değerlerinle, hedeflerinle, mutluluğunla uyumluydu? Ve kaçı sadece başkalarını memnun etmek, kötü biri olarak görünmemek içindi? Hayır demek bir sanat ve her sanat gibi pratik gerektirir. İlk başta garip gelecek, suçluluk hissedeceksin. Ama zamanla göreceksin ki sana gerçekten değer verenler senin sınırlarına saygı duyuyor. Saygı duymayanlarsa zaten senin hayatında olmaması gereken insanlar. Üçüncü sır. Sabah ritüelleri, günü sen başlat, gün seni başlatmasın. Tim Ferriss, yüzlerce başarılı insanla röportaj yaptı ve hepsinde bir ortak nokta buldu. Sabah rutinleri. Ama dikkat et, bu sadece erken kalkmak değil. Bu bilinçli bir sabah tasarımı. Çoğumuz sabahları şöyle başlarız. Alarm çalar, erteleyiz. Tekrar çalar, hışımla uyanırız. Telefonu alırız. Sosyal medyayı kontrol ederiz. E-postaları okuruz. Haberlere bakarız. Tebrikler, gününüzün ilk 15 dakikası çöpe gitti. Daha yataktan kalkmadan zihnin çoktan başkalarının gündemleriyle doldu. Enerjisi yüksek insanlar tam tersini yapar. Onlar sabahı kendileri için tasarlar. İşte bazılarının uyguladıkları, telefonsuz ilk saat. İlk 1 saat boyunca hiçbir dijital cihaza dokunmazlar. Bu süre sadece kendilerine aittir. Hareket, 10 dakikada olsa vücudu uyandırmak. Yoga, esneme, yürüyüş. Bu fiziksel değil, zihinseldir. Hareket eden beden, hareket eden zihni tetikler. Niyet belirlemek. Bugün nasıl bir insan olmak istiyorum? Bu soru çok basit görünür ama çok güçlüdür. Çünkü seni reaktif olmaktan proaktif olmaya geçirir. Araştırmalar gösteriyor ki sabahın ilk 90 dakikası günün geri kalanının ruh halini belirliyor. Eğer bu 90 dakikayı bilinçli yaşarsan gerisi çok daha kolay geliyor. Dördüncü sır. Enerji drenajlarını tespit et ve kes. Elektrik mühendisleri bina tasarlarken ilk önce ne yaparlar biliyor musun? Kaçak akımları tespit ederler. Çünkü bazen bir bina görünmez kayıplar yüzünden elektriğin %30'unu kaybedebilir. Senin hayatın da öyle. Fark etmediğin ama sürekli sızıntı yapan enerji noktaları var. Bunlara enerji drenajları diyorum. Bir drenaj, bitmemiş işler. O tamamen tamir edilmeyen dolap kapağı. O okunması gereken ama sürekli ertelenen kitap. O yapılması gereken ama hep yarın dediğin telefon görüşmesi. Bunlar küçük gibi görünür ama zihnin bunları sürekli arka planda tutmak için enerji harcar. İkinci drenaj. Dijital kaos. 10. 0 okunmamış e-posta. 50 açık sekme. Sürekli gelen bildirimler. Her biri ayrı ayrı küçük ama hepsi birlikte devasa bir dikkat dağıtıcı. Üçüncü drenaj, toksik ilişkiler. O, her konuştuğunda kendini yorgun hissettiğin kişi. O, seni sürekli eleştiren akraba. O, sürekli olumsuz haberleri paylaşan arkadaş. Enerjisi yüksek insanlar periyodik olarak enerji denetimi yaparlar. Hayatlarına bakıp şunu sorarlar. Bu bana enerji veriyor mu, yoksa alıyor mu? Ve alıyorsa bunu kesmeye veya minimize etmeye çalışırlar. Şimdi sen de yap bunu. Bir kağıt al, 2 sütun aç. Birinin başlığı enerji verenler, diğerininki enerji alanlar. Hayatındaki insanları, aktiviteleri, alışkanlıkları listele. Sonuçlar seni şaşırtabilir. Beşinci sır. Beynini offline moda al. Cal Newport, Deep Work kitabında şunu söylüyor. Modern insanın en büyük problemi dikkat yoksulluğu. Herkes her şeye biraz dikkat ediyor ama hiçbir şeye tam olarak odaklanamıyor. Bunun nedeni basit. Beynimiz sürekli online modda. Sürekli uyarılara açık, sürekli hazır bekleme pozisyonunda. Bu inanılmaz enerji tüketir. Düşün, bir restoranda oturuyorsun, telefon titriyor. Bakmıyorsun ama dikkatinin bir kısmı oraya kayıyor. Acaba önemli mi? Kim yazdı? Tebrikler. O an %100 yerine %70 varsın. Enerjisi yüksek insanlar
günün belli zamanlarını offline mod olarak ayarlarlar. Bu sadece telefonu kapatmak değil, zihinsel olarak da çevrim dışı olmak. Şu an yaptığım işe %100 odaklanmak. MIT'te yapılan bir araştırma gösterdi ki, bir kişi günde ortalama 2-5 saat sadece bildirimlere cevap vererek geçiriyor. Ve bu sadece cevap verme süresi. Asıl maliyet, her kesintiden sonra tekrar odaklanmak için harcanan zaman, bu 10-15 dakika alıyor. Hesapla. Günde 20 bildirim, ZR 12 dakika, 240 dakika, 4 saat. Senin en verimli, en yaratıcı, en enerji dolu 4 saatin dikkat parçalanmasına gidiyor. Çözüm basit ama radikal. Bildirimleri kapat. Hepsini. Ama acil bir şey olursa diyeceksin. İstatistiklere göre acil olarak gelen 1000 mesajdan sadece biri gerçekten acil. Diğer 999'u bekleyebilir. Altıncı sır, enerji yönetimi, zaman yönetiminden önemlidir. Tony Schwartz, The Way We're Working Isn't Working kitabında devrim niteliğinde bir şey söylüyor. Sorun zaman değil, enerji. Günde 8 saat çalışan 2 kişi düşün. Biri sürekli e-posta kontrol ediyor, toplantıdan toplantıya koşuyor, öğle yemeğini masasında yiyor. Diğeri derin odaklanma periyotları yapıyor, aralarında 10 dakika mola veriyor, öğle yemeğini dışarıda yiyor ve 15 dakika yürüyüş yapıyor. İkisi de 8 saat çalıştı. Ama çıktıları aynı mı? Asla. Çünkü biri zaman harcadı, diğeri enerji yönetti. Enerjisi yüksek insanlar günlerini şöyle planlar. Sabah 8-12. Yüksek enerji zamanı. En zor, en önemli işler buraya. Öğle 12-14. Enerji düşüşü. Rutin işler, e-postalar, toplantılar buraya. Öğleden sonra 14-18. Orta enerji. Yaratıcı işler, işbirlikleri buraya. Bu saatler herkes için farklı olabilir. Sen sabah kuşu olabilirsin, gece kuşu olabilirsin. Önemli olan şu, kendi enerji ritmini tanımak ve ona göre planlamak. Çoğu insan tam tersini yapıyor. En önemli işi günün sonuna bırakıyor. O sırada enerji %20'de. Sonra neden verimli olamıyorum diye soruyor. 7. sır. Sosyal enerji hesabını dengede tut. Susan Cain. Quiet kitabında içe dönüklük ve dışa dönüklük arasındaki temel farkı şöyle açıklıyor. Dışa dönükler sosyal etkileşimden enerji alır. İçe dönükler ise enerji harcar. Ama dikkat! Bu sadece içe dönükler için değil. Herkesin bir sosyal enerji hesabı var. Ve bu hesap dengesiz olduğunda sorunlar başlıyor. Bazı insanlar sürekli insanlarla olmak zorunda hissediyorlar. Yalnız kaldıklarında huzursuz oluyorlar. Bu aslında kendileriyle baş edememenin bir belirtisi. Ve sürekli dışarıdan uyarı, onay, dikkat arayışı enerjilerini tüketiyor. Bazı insanlar ise tam tersi. Hiç sosyalleşmiyor, sürekli yalnız kalıyorlar. Bu da başka bir problem. Çünkü insan sosyal bir yaratık. Kaliteli insan ilişkileri enerji verir. Enerjisi yüksek insanlar bu dengeyi bulmuşlar. Onlar biliyorlar ki hangi insanlar enerjilerine enerji ekliyor, hangi sosyal ortamlar onları besliyor, ne kadar yalnızlık zamanına ihtiyaçları var, hangi tür etkileşimler onları tüketiyor ve buna göre sosyal takvimlerini düzenliyorlar. Bu bencillik değil, akıllıca yaşamak. Sen bunu yaptın mı? Yoksa sosyal hayatın tamamen rastlantısal mı? Kim çağırırsa oraya gidiyor musun? Yoksa bilinçli olarak bu akşam bu kişiyle olmak bana iyi gelecek diye mi düşünüyorsun? 8. sır. Beslenmek sadece karnını doyurmak değildir. Şimdi sana şok edici bir gerçek söyleyeceğim. Harvard Medical School'dan doktor Uma Naidu'nun araştırmasına göre bağırsağındaki bakterilerin %90'ı senin ruh halini, enerji seviyeni ve motivasyonunu doğrudan etkiliyor. Yani aslında sen sadece beyninde yaşamıyorsun, midende de yaşıyorsun. Öğle yemeğinde hızlıca bir hamburger atıştırdığında sadece karnını doyurmuş olmuyorsun. Aynı zamanda beynine de şimdi uyuşuklaş, enerjini düşür, odağını kaybet mesajı gönderiyorsun. Çünkü vücudun o ağır, işlenmiş gıdayı sindirmek için tüm kaynaklarını oraya yönlendirmek zorunda kalıyor. Enerjisi yüksek insanlar yemek seçimlerini rastgele yapmıyorlar. Onlar için her öğün stratejik bir karardır. Şunu fark etmişler.
Yüksek glisemik indeksli gıdalar, beyaz ekmek, şeker, işlenmiş karbonhidratlar ani enerji patlaması veriyor ama 30 dakika sonra çöküş geliyor. Düşük glisemik indeksli gıdalar, tam tahıllar, sebzeler, protein ise yavaş ve sürdürülebilir enerji veriyor. Bir de şu var, dehidrasyon. Stanford Üniversitesi'nden bir araştırma gösterdi ki, vücudun sadece %2 su kaybetmesi bile bilişsel performansı %20 düşürüyor. Çoğumuz günde yeterince su içmiyor. Sonra neden konsantre olamıyorum diye soruyoruz. Enerji dolu insanların basit kuralları var. Sabah ilk iş, 2 bardak su. Uyurken 6-8 saat susuz kaldın. Vücudun dehidre. Her öğüne protein ekle. Protein kan şekerini dengeler, tokluk verir, enerjiyi sabit tutar. Akşam 8'den sonra ağır yemek yok. Vücudun gece onarım modunda olmalı, sindirim modunda değil. Şekeri azalt. Şeker enerji vermiyor, enerji çalıyor. Şimdi dürüst ol. Bugün ne yedin? O gıdalar sana enerji mi verdi, yoksa çaldı mı? 9. sır. Uyku borcu asla kapanmaz. Matthew Walker, Why We Sleep kitabında şunu söylüyor. Uyku eksikliği, fiziksel ve zihinsel performansı etkileyen tek en önemli faktördür. Ama biz ne yapıyoruz? Uykuyu lüks olarak görüyoruz. Başarılı insanlar az uyur efsanesine inanıyoruz. Elon Musk günde 4 saat uyuyormuş, ben de uyumalıyım diye düşünüyoruz. Gerçek şu, Elon Musk gibi milyarlarca dolarlık bir şirketi olsa bile sen de uyku eksikliğinden muzdarip olursun. O başarılı çünkü az uyuyor değil, az uyumasına rağmen başarılı. Araştırmalar çok net. 6 saatten az uyku, bağışıklık sistemini zayıflatıyor, yaratıcılığı öldürüyor, karar verme yeteneğini bozuyor, duygusal dengeyi bozuyor. Hatta bir gece 6 saat uyumak, kan alkol seviyesi 0,05 olan biriyle aynı performansı göstermene neden oluyor. Yani hafif sarhoşsun. Enerjisi yüksek insanlar uykuyu kutsal sayıyorlar. Onlar için uyku pazarlık konusu değil. İşte uygulayacakları rutinler. Aynı saatte yatmak ve kalkmak. Hafta sonu da dahil. Vücut bir ritim sever. Yatak odası sadece uyku için. TV yok, telefon yok, çalışma yok. Beyin yatak-uyku bağlantısını kuruyor. Yatmadan önce 1 saat ekran yok. Mavi ışık melatonin üretimini engelliyor. Oda serin ve karanlık. İdeal uyku sıcaklığı 18-19 derece. Kafein sınırı öğleden sonra 2. Kafein vücutta 6 saat kalıyor. Sen uyku konusunda dürüst müsün kendine? Yoksa hala ben 5 saatte yetiniyorum yalanı mı söylüyorsun? Gerçek şu, yetinmiyorsun. Sadece alışmışsın yorgun olmaya. 10. sır, fiziksel hareket, zihinsel berraklıktır. John Ratey, Harvard Tıp Fakültesi profesörü, Spark kitabında devrim niteliğinde bir şey söylüyor. Egzersiz beyin için Miracle Grow gibidir. Yani egzersiz sadece kasları büyütmüyor, beyni de büyütüyor. Hareket ettiğinde vücudun BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor üretiyor. Bu, beyin hücrelerinin büyümesini ve yeni bağlantılar kurmasını sağlayan bir protein, aynı zamanda endorfin, dopamin, serotonin gibi mutluluk hormonları salınıyor. Yani koştuğunda, yürüdüğünde, dans ettiğinde sadece kalori yakmıyorsun. Aynı zamanda doğal bir antidepresan, anti-anksiyete ilaç alıyorsun. Bedava, yan etkisiz. Ama dikkat, burada maraton koşmandan bahsetmiyorum. Günde 20 dakika orta tempolu yürüyüş bile işe yarıyor. Enerjisi yüksek insanların hareket felsefesi şöyle. Hareket, günlük rutin, ekstra değil. Diş fırçalar gibi. Yapmazsanız rahatsız olursun. Sabahları hareket et. Sabah hareketi tüm günün enerji tonunu belirliyor. Her saat biraz kımılda. Sürekli oturmak yeni sigara. Her 50 dakikada bir kalk, 5 dakika dolaş. Sevdiğin bir hareketi bul. Spor salonu sana işkence gibi geliyorsa gitme. Dans et, yürü, bisiklete bin, boks yap. Önemli olan hareket etmek, şekli değil. Stanford Üniversitesi'nden bir araştırma gösterdi ki, yürürken yaratıcılık %60 artıyor. Yani bir problemin çözümü bulamıyorsan, otur düşünme, kalk yürü. Şimdi sor kendine, son 3 gün içinde kaç dakika hareket ettin? Cevap, 0 veya çok azsa
enerji probleminin kaynağını bulmuş olabilirsin. 11. sır. Çevre senin bilinçaltı programcın. Jim Rohn'un ünlü sözü. Sen en çok vakit geçirdiğin 5 kişinin ortalamasısın. Bu sadece kişilik için değil, enerji için de geçerli. Sürekli şikayet eden, olumsuz, dramaya aşık insanlarla vakit geçiriyorsan, ne kadar pozitif kalmaya çalışırsan, çalış, enerjin düşecektir. Çünkü duygular bulaşıcıdır. Gerçekten. Bir araştırma gösterdi ki, bir odadaki en gergin kişinin kalp ritmi, 30 dakika içinde odadaki diğer insanların kalp ritmini etkiliyor. Enerji transfer oluyor. Enerjisi yüksek insanlar çevrelerini çok dikkatli seçiyorlar. Onlar biliyorlar ki, çevren senin varsayılan ayarını belirler. Eğer etrafındaki herkes ortalama, sıradansa sen de öyle olursun. Eğer etrafındaki herkes yüksek enerji, hırslı, büyüyen insanlarsa sen de öyle olursun. Şimdi çevrendeki insanları düşün. Gerçekten. İsim say. Hangisi seni daha iyi bir insan yapıyor? Hangisi seni aşağı çekiyor? Hangisiyle vakit geçirdikten sonra enerjin artıyor? Hangisiyle vakit geçirdikten sonra bitkin düşüyorsun? Zorlu ama gereken bir karar. Enerji vampirlerini kes. Ama aile diyeceksin. Aileden de olsa, eğer biri sürekli seni aşağılıyor, eleştiriyor, enerji sömürüyorsa, mesafeyi koyman gerekiyor. Bu onları hayatından tamamen çıkarmak demek değil. Maruz kalma süresini azaltmak demek. Ve bunun yerine enerji veren insanlara yatırım yap. O seni dinleyen, destekleyen, ilham veren insanlara daha çok zaman ayır. Unutma, senin enerjin çok değerli. Onu herkese dağıtmak zorunda değilsin. 12. sır. Amaç, enerji çarpanı. Simon Sinek, Start with Why kitabında şunu söylüyor. İnsanlar ne yaptığını satın almaz, neden yaptığını satın alır. Bu sadece iş için değil, hayat için de geçerli. Eğer sabah kalkma nedenin sadece faturaları ödemek ise enerjin düşük olacaktır. Ama eğer sabah kalkma nedenin çocuklarıma daha iyi bir gelecek sunmak, bir iz bırakmak, dünyayı biraz daha iyi bir yer yapmak ise enerji farklı bir yerden geliyor. Viktor Frankl toplama kamplarında hayatta kalanları incelerken şunu buldu. En dayanıklı olanlar, yaşamak için güçlü bir nedene sahip olanlardı. Bir aile, bir proje, bir inanç. Enerji sadece fiziksel değil, %80'i zihinseldir ve zihinsel enerjinin en büyük kaynağı anlam duygusudur. Şimdi kendine sor, benim nedenim ne? Bu soruyu cevaplamak kolay değil ve belki bugün net bir cevabın yok. Ama bu soruyu sormaya başlamak bile enerji yaratıyor. Çünkü amaç sana şunu veriyor. Yön. Nereye gittiğini biliyorsun. Filtre, neye evet, neye hayır diyeceğini biliyorsun. Motivasyon. Zor zamanlarda seni ayakta tutan şey. Anlam. Her gün bir şey için uyanıyorsun. Sadece uyanmıyorsun. Enerjisi yüksek insanlar, küçük işleri bile büyük bir amaca bağlarlar. Mesela bir temizlikçi, ben sadece yerleri siliyorum diyebilir. Ya da, ben hastaların iyileşmesi için steril bir ortam yaratıyorum diyebilir. Aynı iş, iki farklı enerji seviyesi. Sen hangi bakış açısındasın? 13. sır. Mükemmel olmak zorunda değilsin. Brené Brown, The Gifts of Imperfection kitabında şunu söylüyor. Mükemmeliyetçilik, kendini geliştirmeyle aynı şey değildir. Mükemmeliyetçilik, başkalarının onayını almaya çalışmaktır. Ve bu onay arayışı inanılmaz enerji tüketiyor. Sürekli yeterince iyi miyim diye endişelenmek. Her hatayı bir felakete çevirmek. Başkalarının seni nasıl gördüğünü sürekli hesaplamak. Her şeyin %100 olmasını beklemek. Bu sadece yorucu değil, imkansız. Enerjisi yüksek insanlar şunu öğrenmişler. %80 çoğu zaman yeterlidir. Çünkü %80'den %100'e çıkmak, %0'dan %80'e çıkmaktan daha fazla enerji gerektiriyor. Pareto prensibi. Sonuçların %80'i, çabaların %20'sinden geliyor. Yani stratejik ol. Hangi %20'ye odaklanacağını bil. Ayrıca şunu kabul et. Hata yapacaksın. Ve bu normal. Hatta gerekli. Çünkü hata yapmadan öğrenmek mümkün değil. Enerjini hata yaptığın için kendini yemek yerine,
o hatadan ne öğrenebileceğine odakla. Bu paradigma değişimi seni muazzam enerji kaybından kurtarıyor. Bir de şu var, karşılaştırma zehridir. Sosyal medyada gördüğün o mükemmel hayatlar gerçek değil. Herkes en iyi anlarını paylaşıyor. Sen ise kendi gerçek hayatını onların vitrin hayatlarıyla karşılaştırıyorsun. Bu adaletsiz bir yarış. Theodore Roosevelt'in sözü, karşılaştırma sevinç hırsızıdır. Sen senin yolculuğundasın. Kimse başka kimsenin hayatını yaşamıyor. Sen dünkü seninle yarış halinde olmalısın, başkalarıyla değil. 14. sır. Mikro molalar, makro verimlilik. Pomodoro tekniği diye bir şey var. 25 dakika odaklanma, 5 dakika mola. Neden işe yarıyor? Çünkü beyin sürekli odaklanamaz. Periyodik molaları sever. Ama çoğumuz tam tersini yapıyoruz. 3 saat boyunca bilgisayar başında oturuyoruz. Mola vermiyoruz. Sonra neden verimsizim diye soruyoruz. Tony Schwartz'ın araştırmasına göre en verimli profesyoneller günde toplam 5 saatten fazla yoğun çalışmıyorlar. Ama o 5 saat gerçekten yoğun. Aralarında molalar var. Enerjisi yüksek insanlar mola vermeyi biliyorlar. Ve mola derken telefona bakmak değil. Gerçek mola. Gözlerini kapat. 1 dakika derin nefes al. Kalk, camdan dışarı bak. Uzağa odaklan, göz kaslarını dinlendir. 5 dakika yürü. 1 bardak su iç. Hafif esneme hareketleri yap. Bu küçük molalar beyne sıfırlama fırsatı veriyor. Ve sonraki 25 dakikada daha verimli oluyorsun. 15. sır. Bağırsak sağlığı, ruh sağlığıdır. Daha önce bahsetmiştim. Bağırsaklarındaki bakteriler ruh halini etkiliyor. Ama bunun ne kadar derin olduğunu biliyor musun? Bağırsağın ikinci beyin diye adlandırılıyor. Çünkü orada 500 milyon nöron var. Ve bağırsak serotoninin %90'ını üretiyor. Serotonin mutluluk hormonu. Yani sen her gün fast food yiyerek, şeker tüketerek aslında bağırsak bakterilerini mahvediyorsun. Ve bu bakteriler mutluluk üretemiyor. Sonuç, enerji düşüklüğü, motivasyon kaybı, depresyon. Enerjisi yüksek insanlar bağırsak sağlığına önem veriyor. Probiyotik tüketiyorlar. Yoğurt, kefir, turşu, fermente gıdalar. Prebiyotik tüketiyorlar. Faydalı bakterilerin besini. Soğan, sarımsak, muzun içindeki lif. Çeşitlilik. Her hafta 30 farklı bitki bazlı gıda tüketmeye çalışıyorlar. Şeker ve işlenmiş gıdadan kaçıyorlar. Bunlar kötü bakterileri besliyor. Bu sadece fiziksel değil, zihinsel sağlık için. Araştırmalar gösteriyor ki bağırsak sağlığı iyileşen insanların anksiyete ve depresyon seviyeleri düşüyor. 16. sır. Dijital detoks. Zorunlu değil, gerekli iddir. Ortalama bir insan günde 3-4 saat telefonuna bakıyor. Bazıları 6-7 saat. Bu bir iş günü demek. Ve sadece süre değil. O süre boyunca ne yapıyorsun? Çoğunlukla enerji tüketen şeyler. Haber okuma, sosyal medyada gezinme, başkalarının hayatlarını izleme. Enerjisi yüksek insanlar dijital tüketimlerini bilinçli yönetiyorlar. Sabah ilk 1 saat telefonsuz. Akşam yatmadan 1 saat önce telefonsuz. Haftada 1 gün tam detoks. Telefon kapalı veya uçak modunda. Bu başta zor geliyor. Ama bir şey kaçırırım korkusu geliyor. Ama bir şey kaçırmıyorsun. Aksine bir şey kazanıyorsun. Zamanını, dikkatini, enerjini. 17. sır. Küçük kazanımlar, büyük momentum. Teresa Amabile, Harvard Business School'dan bir profesör, 12 0 günlük iş günlüğünü analiz etti ve şaşırtıcı bir bulgu elde etti. İnsanların motivasyonunu ve enerjisini en çok etkileyen şey, büyük başarılar değil, küçük ilerlemelerdi. Buna ilerleme prensibi diyor. Her gün küçük bir kazanım elde etmek, enerji ve motivasyon yaratıyor. Ama çoğumuz tam tersini yapıyoruz. Dev hedefler koyuyoruz. Sonra o hedeflere ulaşamadığımız için kendimizi kötü hissediyoruz. Enerjisi yüksek insanlar günlerini küçük kazanımlara bölerler. Sabah kalktıklarında bugün hangi 3 küçük şeyi başarırsam kendimi iyi hissederim diye sorarlar. Belki bu 30 dakika okumak, 10 dakika meditasyon yapmak, o ertelediğin telefonu açmak. Bunlar küçük görünür ama her birini yaptığında beynin dopamin salgılıyor.
Dopamin ödül hormonu. Ve bu ödül hissi seni bir sonraki küçük adıma motive ediyor. Bu momentum yaratıyor. Bir top gibi. İlk gitmek zor ama bir kez hareket etmeye başladı mı gitmesi kolaylaşıyor. Şimdi kendine sor. Bugün hangi 3 küçük kazanımı hedefleyebilirsin? Dev hedefler değil, o 15 dakikada yapabileceğin şeyler. 18. sır. Olumsuz düşünceleri yakalamak. Ulusal Bilim Vakfı'nın araştırmasına göre ortalama bir insan günde 12, 0 ila 60, 0 düşünce düşünüyor ve bunların %80'i olumsuz ve %95'i tekrarlayan. Yani zihnin sanki bozuk bir plak gibi sürekli aynı olumsuz düşünceleri çalıyor. Yeterince iyi değilim. Başarısız olacağım. Herkes benden daha iyi. Ne olursa olsun işler yolunda gitmez. Bu iç diyalog enerji katilidir. Her olumsuz düşünce küçük bir enerji sızıntısı ve günde 40, 0 tane olunca muazzam bir kayıp oluyor. Enerjisi yüksek insanlar düşüncelerini izlemeyi öğrenmişler. Buna metabilişsel farkındalık deniyor. Yani düşüncelerinin farkında olmak. Pratik olarak şöyle yapıyorlar. Düşünce günlüğü. Her akşam 5 dakika o gün aklından geçen olumsuz düşünceleri yazıyorlar. Sadece yazmak bile güçlerini azaltıyor. Sorgulama, Byron Katie'nin The Work metodunu kullanıyorlar. Olumsuz bir düşünce geldiğinde 4 soru soruyorlar. Bu doğru mu? Kesinlikle doğru olduğunu bilebilir misin? Bu düşünce sende nasıl bir tepki yaratıyor? Bu düşünce olmadan kim olurdun? Çoğu zaman görüyorlar ki o olumsuz düşünce gerçek değil. Sadece eski bir korku, eski bir yara. Yeniden çerçeveleme. Olumsuz düşünceyi nötr veya pozitif bir ifadeye çeviriyorlar. Mesela, ben hiçbir zaman başaramayacağım. Ben henüz öğrenme sürecindeyim. Herkes benden daha iyi. Herkesin kendi yolculuğu var. Ben benimkindeyim. Bu basit ama inanılmaz güçlü. Çünkü düşünceler duyguları tetikliyor. Duygular eylemleri tetikliyor. Eylemler sonuçları yaratıyor. Her şey düşüncelerle başlıyor. 19. sır. Yapay stres kaynaklarını ayıklamak. Senin hayatında 2 tip stres var. Biri gerçek, diğeri yapay. Gerçek stres. İşten çıkarılma tehlikesi, ciddi bir sağlık problemi, maddi zorluklar. Bunlar gerçek ve ele alınması gereken problemler. Yapay stres. Sosyal medyada birinin senden daha iyi görünen hayatı, okunmamış 100 e-posta, gece yarısı izlediğin depresif haber. Bunlar senin hayatını doğrudan etkilemiyor ama stresi gerçek stres kadar güçlü. Yapay stres sinsi. Çünkü onu sen yaratıyorsun ve sen yarattığın için sen de bitirebilirsin. Enerjisi yüksek insanlar yapay stres kaynaklarını şöyle ayıklıyorlar. Haber tüketimini sınırlama. Günde bir kez 15 dakika gerisini kapatıyorlar. Çünkü haberler kötü olanlara odaklanıyor. 0 uçak güvenle indi haber olmuyor. Bir uçak düştü haber oluyor. Sosyal medya temizliği. Seni kötü hissettiren, kıskançlık uyandıran, gereksiz karşılaştırmaya iten hesapları takipten çıkıyorlar. Hiç acımadan. E-posta kuralları. Sabah işe başlar başlamaz, e-posta kutusuna dalma. Önce önemli işlerini yap. E-posta günde 2-3 kez kontrol yeter. Dijital minimalizm. Telefonda sadece gerçekten gerekli uygulamalar kalıyor. Oyun yok, zaman öldürücü yok. Bu değişiklikler küçük ama etkileri devasa. Çünkü zihnindeki gürültüyü azaltıyorsun ve sessizlikte netlik geliyor. 20. sır. Teşekkür günlüğü, minnettarlığın gizli gücü. Robert Emmons, UC Davis'ten bir psikolog, 10 yıl boyunca minnettarlığı araştırdı ve şunu buldu. Minnettarlık pratiği yapan insanlar %25 daha mutlu, daha enerjik ve daha sağlıklılar. Neden? Çünkü beyin negatifliğe kilitli. Evrimsel bir şey bu. Ataların tehlikeleri fark etmek zorundaydı hayatta kalmak için. Ama modern dünyada bu negatiflik eğilimi işe yaramıyor. Aksine mutsuz ediyor. Minnettarlık pratiği beyni yeniden programlıyor. Pozitife odaklanmayı öğretiyor. Enerjisi yüksek insanların çoğu bir teşekkür günlüğü tutuyor. Her gün yatmadan önce 3 şey yazıyorlar. Bugün minnettar olduğum 3 şey ne?
Bunlar büyük şeyler olmak zorunda değil. Sabah içtiğim kahve çok güzeldi. Otobüste bir yabancı gülümsedi. İşte bir iş tamamladım. İlk başta yapay gibi geliyor. Ama 21 gün boyunca her gün yap. Beyinde kalıcı bir değişim oluyor. Hayata bakışın değişiyor. Eksikliklere değil, var olanlara odaklanmaya başlıyorsun. Ve enerji bu bakış açısından geliyor. Çünkü yeterli değil düşüncesi enerjiyi emiyor. Ne kadar çok şeyim var düşüncesi ise enerji yaratıyor. 21. sır. Karar yorgunluğunu azaltmak. Barack Obama ve Mark Zuckerberg'in ortak noktası ne biliyor musun? Her gün aynı kıyafeti giyiyorlar. Neden? Karar yorgunluğu yüzünden. Roy Baumeister'ın araştırmasına göre her gün ortalama 35-0 karar veriyoruz. Ve her karar enerji harcıyor. Sabah ne giyeceğine karar vermek, ne yiyeceğine karar vermek, hangi e-postaya önce cevap vereceğine karar vermek, akşama doğru karar verme kaliten düşüyor. Çünkü karar kasın yorulmuş. Enerjisi yüksek insanlar önemsiz kararları otomatikleştiriyorlar. Sabah rutini aynı. Her sabah aynı kahvaltı, aynı giysi türü. Haftalık yemek planı. Pazartesi tavuk, salı balık gibi. Her gün ne yesem ile uğraşmıyorlar. Ön kararlar. Eğer X olursa Y yapacağım kuralları koyuyorlar. Örnek, eğer birileri kahvaltıda pasta getirirse yemeyeceğim. Böylece o an karar vermek zorunda kalmıyorlar. Bu enerjiyi önemli kararlar için saklıyor. Stratejik düşünme, yaratıcı problem çözme için. Sen günde kaç gereksiz karar veriyorsun ve bunları nasıl otomatikleştirebilirsin? Yiyor mi? İyuki inci, sır. Hayır, her şey yapay zeka ile çözülmüyor. Doğayla bağlantı. Teknoloji hayatımızı kolaylaştırdı ama bir şeyi unutturdu. Biz doğanın bir parçasıyız. Japonya'da Shinrin-yoku diye bir kavram var. Orman banyosu. Sadece ormanda yürümek. Ve araştırmalar gösteriyor ki 20 dakikalık orman yürüyüşü kortizol stres hormonu seviyesini %12 düşürüyor. Kan basıncını dengeliyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Ruh halini iyileştiriyor. Neden? Çünkü doğada olmak beyni dinlendiriyor. Şehirde sürekli uyarı altındasın. Trafik, gürültü, ekranlar. Beyin sürekli dikkat etmek zorunda. Doğada ise yumuşak dikkat modu. Ağaçları izlemek, kuş seslerini dinlemek beyin için dinlendirici. Enerjisi yüksek insanlar doğayla bağlantıyı ihmal etmiyorlar. Haftada en az bir kez doğada zaman geçiriyorlar. Park yeter, orman olmasına gerek yok. Ayakkabılarını çıkarıp çimenlerde yürümek. Bir ağacın altında oturup sadece izlemek, kuş seslerini dinlemek. Bu küçük eylemler enerji şarjı yapıyor. Çünkü doğa bizim doğal şarj istasyonumuz. Sen en son ne zaman telefonsuz, amaçsız, sadece doğada vakit geçirdin? 23. sır. Kendine karşı konuşma şeklin, İ3 sesin, sefillik mi yağıyor? Şunu duy benden. Kendine nasıl konuşuyorsun? Bir hata yaptığında ne diyorsun? Aptalsın. Yine mi başaramadın? Sen hiçbir zaman değişmeyeceksin. Bu cümleleri bir arkadaşına söyler miydin? Asla. Ama kendine söylüyorsun ve bu içsel eleştiri enerji katili. Kristin Neff, Self-Compassion, öz, şefkat üzerine uzman. Diyor ki, kendine karşı nazik olmayı öğrenmek, enerji ve motivasyonu artırıyor. Enerjisi yüksek insanlar, kendileriyle bir arkadaşlarıyla konuşur gibi konuşuyorlar. Hata yaptıklarında, herkes hata yapar. Bu hatadan ne öğrenebilirim? Bir sonraki sefere nasıl daha iyi yapabilirim? Başarısız olduklarında, bu denemem işe yaramadı. Ama en azından denedim. Bir sonraki deneme daha iyi olacak. Bu sadece olumlu düşünmek değil. Bu gerçekçi ama destekleyici olmak. İçindeki o acımasız eleştirmen sesi aslında genellikle geçmişten bir ses. Belki bir ebeveynin, bir öğretmenin. Ve sen o sesi kendi sesin sanıyorsun. Ama değil. Sen o sesi değiştirebilirsin. Bilinçli olarak kendinle konuşma şeklini değiştirebilirsin. Önümüzdeki hafta dene. Her kendini eleştirirken yakala. Dur ve bunu bir arkadaşıma söyler miydim diye sor. Cevap hayırsa kendin içinde söyleme. 24. sır. Derin iyüş,
yüzeysel iyüş, hangisini yapıyorsun? Cal Newport, Deep Work konseptini ortaya attı. Derin iş, yoğun konsantrasyon gerektiren, yüksek değerli, kesintisiz çalışma. Yüzeysel iş, e-posta cevaplamak, toplantılara katılmak, rutin işler. Çoğu insan günün büyük kısmını yüzeysel işlerle geçiriyor. Ve günün sonunda bugün ne yaptım diye soruyor kendine. Çünkü meşguldü ama üretken değildi. Enerjisi yüksek insanlar günlerini derin iş bloklarına ayırıyorlar. En az 2 saat kesintisiz, derin odaklanma. Bu süre boyunca telefon kapalı veya başka odada. Bildirimler kapalı, kapı kapalı. Rahatsız etmeyin modu. Ve bu sürede en önemli, en değerli, en zor işleri yapıyorlar. Araştırmalar gösteriyor ki 2 saat derin iş, 8 saat yüzeysel işten daha fazla değer yaratıyor. Ama dikkat! Derin iş yorucu. Beyin tam kapasite çalışıyor. Bu yüzden günde 4-5 saatten fazlası zor. Ancak şu da var. Derin iş tatmin edici. Çünkü gerçekten bir şeyler başardığını hissediyorsun ve bu tatmin enerji yaratıyor. Sen günde kaç saat derin iş yapıyorsun? Yoksa sürekli dikkat dağıtıcılar arasında mı zıplıyorsun? 25. sür. Ölümlülük bir yülleyinci, zamani geçiyürmüyorsun, harcıyorsun. Stoik filozoflar her gün memento mori derlerdi. Ölümlü olduğunu hatırla. Bu depresif bir düşünce değil. Tam tersine en net düşünce. Steve Jobs'un ünlü sözü. Günün birinde öleceğimi hatırlamak, hayatımda yaptığım en önemli kararları almamda bana yardımcı olan en önemli araç. Çünkü ölümü hatırladığında önemsiz şeylerin önemsiz olduğunu görüyorsun. O anlamsız tartışma, o ego savaşı, o küçük kızgınlık, bunlar gerçekten önemli mi? Ve enerji bunlara harcamak mantıklı mı? Enerjisi yüksek insanlar, zamanın sınırlı olduğunu biliyorlar. Ve bu yüzden enerjilerini çok dikkatli harcıyorlar. Bir egzersiz, şu an 80 yaşındasın. Geriye dönüp bakıyorsun. Şu anki halini görüyorsun. Ne harcadığını görmek isterdi enerjini. Hangi insanlarla, hangi şeyler için? Bu perspektif her şeyi değiştiriyor. Gereksiz şeylere evet demek çok daha zor oluyor. Çünkü biliyorsun ki her evet sınırlı zamanından bir parça vermek demek. 26. sır. Küçük zevkler, büyük mutluluk. Araştırmalar gösteriyor ki mutluluk büyük olaylardan gelmiyor. O tatil, o araba, o terfi. Bunlar geçici mutluluk veriyor. Sonra normal seviyeye dönüyorsun. Gerçek mutluluk küçük, günlük zevklerden geliyor. Buna savoring diyorlar, tadını çıkarmak. Sabah içtiğin kahvenin kokusunu gerçekten hissetmek. Güneşin yüzüne dokunuşunu fark etmek. Sevdiğin bir şarkıyı dinlerken o anın içinde olmak. Enerjisi yüksek insanlar hayatı yaşamıyorlar, tadını çıkarıyorlar. Hızlıca tüketip geçmiyorlar. Bir yemek yiyorlar. Telefona bakmadan yiyorlar. Tadı, dokusu, kokusu hepsini fark ediyorlar. Bir arkadaşlarıyla konuşuyorlar. O konuşmanın içindeler. Yarım kulakla dinleyip aklı başka yerde değil. Bu anda olmak dediğimiz şey. Ve bu muazzam enerji yaratıyor. Çünkü hayattan gerçekten zevk alıyorsun. Sen en son ne zaman sadece bir şeyle meşgul oldun? Multitasking yapmadan sadece o an. 27. sır. Sen bir yir makine değilsinin, duygulara iyi izinin ver. Modern dünya bize şunu öğretti. Duygular zayıflıktır. Daima güçlü, daima pozitif, daima produktif ol. Ama bu yalan. Ve bu yalan enerjini emiyor. Çünkü duyguları bastırmak enerji gerektirir. Üzgünken mutlu görünmek, kızgınken sakin görünmek, korkmuşken cesur görünmek. Bu duygusal baskılama senin iç enerjini tüketiyor. Enerjisi yüksek insanlar duygularına izin veriyorlar. Hissetmeyi biliyorlar. Üzüldüklerinde üzgün oluyorlar. Ağlıyorlar. Sonra geçiyor. Kızgın olduklarında öfkelerini sağlıklı bir şekilde ifade ediyorlar. Bastırmıyorlar, patlamıyorlar da. Duygular enerji formları. Onları bastırdığında o enerji içinde sıkışıp kalıyor. Onları sağlıklı bir şekilde ifade ettiğinde akıp gidiyor.
Bir de şu var. Duygular mesaj. Öfke, sınırlarının ihlal edildiğini söylüyor. Üzüntü, bir kayıp yaşadığını söylüyor. Korku, dikkatli olman gerektiğini söylüyor. Duygularını dinle. Onlar düşmanın değil, rehberin. Final, enerji biyur seçim, biyur hayat tarzı. Buraya kadar geldiysen şunu fark etmişsindir. Enerji dolu olmak bir tesadüf değil. Bir dizi bilinçli seçim. Enerjisi yüksek insanlar doğuştan şanslı değiller. Onlar sadece oyunun kurallarını öğrenmişler ve ona göre oynuyorlar. Ve şimdi sen de o kuralları biliyorsun. Ama bilgi yeterli değil. Eylem gerekli. Şimdi ne yapacaksın? 27 sır var önünde. Hepsini birden uygulamaya çalışma. Çünkü bu seni yorar ve bıraktırır. Bunun yerine şunu yap. Bu hafta sadece bir sır seç. Sadece bir tane. Belki sabah rutini. Belki sınır koymak. Belki teşekkür günlüğü. O bir sırrı 7 gün boyunca her gün uygula. Hiç aksatmadan. 7 gün sonra o artık alışkanlık olmaya başladı. O zaman bir tane daha ekle. Yavaş ama emin adımlarla ilerlersen 6 ay sonra bambaşka bir insan olursun. Enerji bir kasılma, bir çekme hareketi değil. Bir süreç. Her gün biraz daha iyi, biraz daha güçlü, biraz daha enerjik. Ve unutma, düşeceksin. Bazı günler her şeyi yapamayacaksın. Normal. Mükemmel olman gerekmiyor. Sadece devam etmen gerekiyor. Çünkü enerjisi yüksek insanlar ile diğerleri arasındaki fark şu değil. Biri düşmüyor, diğeri düşüyor. İkisi de düşüyor. Fark şu, biri hızlıca kalkıyor, diğeri yerde kalıyor. Şimdi, sıra sende. Bu videoyu izledin, 27 sır öğrendin. Ama gerçek soru şu. Şimdi ne yapacaksın? Yorumlara yaz. Sadece bir cümle. Bu hafta uygulayacağım sır. Bunu yazmak bile bir taahhüt, bir başlangıç. Ve eğer bu yolculukta yalnız olmak istemiyorsan, bu topluluğa katıl, kanala abone ol, bildirimleri aç. Çünkü her hafta bu tarz içerikler paylaşacağım. Seni daha iyi bir versiyonuna taşıyacak araçlar, stratejiler, sırlar ve bir şey daha. Bu videoyu bir arkadaşınla paylaş. Enerji bulaşıcıdır. Sen yükselirken etrafını da yükseltebilirsin. Hayat kısa. Enerji sınırlı. Onu akıllıca kullan. Ve unutma. Sen kendi enerjinin mimarısın. Her gün, her saat sen seçimlerin yapıyorsun. O seçimler seni ya yukarı taşıyor ya aşağı çekiyor. Hangi yönü seçeceğin sana kalmış. Ama ben biliyorum ki sen buraya kadar okuduğuna göre zaten kararını vermişsin. Yukarı gidiyorsun ve ben seninle birlikte olacağım bu yolculukta. Haydi başlayalım. Oyun başladı. Sen hazır mısın?